3, 2, 1, kayıt. Servus arkadaşlar. Bugün sizlere Almanya'da tırcılık mesleğe yeni başlayanlar veya Türkiye'den gelenlere veya bu mesleği yapmaya düşünenlere hazırladığım bir takım tavsiyeler var. Bunlar benim başımdan geçti. Zorlandığım konular, dikkat edilmesi gereken konular. Dedim ki böyle size yardımcı olacağını düşündüğüm bir konu hazırladım. Tabii ki ilk başlarınızda yalnız olmayacaksınız. Bir hafta, 2 hafta eğitim alabilirsiniz. Belki bir ay olabilir. Ama ondan sonra yine yalnız kalacaksınız. Unuttuğunuz yerler olabilir veya daha tecrübeli başlangıç yapabilirsiniz bu videoyu izlediğinizde. Bir takım en azından benim verdiğim tavsiyeler doğrultusunda dikkat edersiniz. Benim yaptığım hataları yapmazsınız. Hazırsanız başlayalım. Çayınızı, kahvenizi alın. Keyifle izleyin bu videoyu. Şimdi arkadaşlar ben neredeyim? Her zaman klasik olduğum yerden başlayayım, devam edeyim. Dün Basel'e gittim. Basel'i indirdim, yükledim. Nürnberg'e dönüyorum. 140 kilometre yolum var. Gece 4'te başladım. Karanlıkta videoyu çekmek istemedim. Dedim gündüz vakti olsun. Öyle daha sağlıklı olur. Daha iyi oluyor çünkü. Ve Nürnberg'e de 140 kilometre yolum var. Saat 11 gibi Nürnberg'de olacağım gibi duruyor. Şu an gidişata göre herhangi bir şita olmazsa. Tabii Nürnberg'de ufak bir yükleme yapacağım. Sonra garaja gideceğim. Tırı yıkatacağım. Ve haftayı kapatacağım bugün erkenden. Öğlen 2'de bitmiş olacak diye düşünüyorum şu anki planlara göre. 6 numaradayım. 6 numaradan Nürnberg'e gidiyorum. 5-6 yaptım bugün. Almanya'nın en tehlikeli otobanlarından yani. Şita olma olasılığı. Ama Allah'tan şu an sabah öğleden sonra patlar buralar. Ben de o zamana kadar kontağı kapatmış olurum. Almanya'da tırcılık kültürü. Şimdi arkadaşlar burada bir sistem var. Bu sisteme uymak zorundasınız. Şimdi Türkiye'de kıyaslayacağım. Çünkü Türkiye'den çok izlenme var. Zaten Türkiye'den bunun hayalini kurup burada bu mesleği yapmayı düşünenler var. Almanya ile Türkiye arasında tırcılık farklı bir dünya gerçekten tamamen. Ben şimdi Türkiye'de yapmadım ama izlediğim YouTube videoları var yani. Daha önce işte bu mesleği yapmayı düşünürken video çekmiş insanların videolarını izledim. Oradan yola çıkarak bunlara bir yorum yapma gereği duydum. Burada bu maddeyi ekledim. Buradaki sistem kurallar var arkadaşlar. Kurallara uymak zorundasınız. Belgeleri iyi düzenlemek zorundasınız. Belgelere iyi sahip çıkmak zorundasınız. Teslim alma, teslim etme, randevu. Bunlara zamanında varmak zorundasınız. Yoksa o gününüz tamamen yalan olur. Ya da teslim ettiğiniz belgeyi kaybettiniz, geçmiş olsun. İşin içinden çıkamazsınız. O yüzden randevu sistemine dikkat etmeniz gerekiyor. Lieferschein'lara dikkat etmeniz gerekiyor. Varsa SMR'lere dikkat etmeniz gerekiyor. Düzgün bir şekilde imzalatmanız gerekiyor. Fabrikalara teslimat yapacağınız zaman kesinlikle mühürlü imza attırın yani. Kaşe, Stempel Almancası'da. Eğer yoksa çalışan ismi ve soy ismini yazsın mutlaka yani alternatif olarak. Yeni başladığınızda bu biraz garip gelebilir. Bana garip gelmişti. Çünkü ona dikkat ediyorum, buna dikkat ediyorum, onu dikkat yapman gerekiyor. Palet değiştirmen gerekiyor. İrsaliyeyi, Lieferschein'i kontrol etmen gerekiyor. Palet sayıları uyuyorum vesaire. İşte burada herkes kendi işini yapıyor. Kendi üstüne düşen işi yapacak yani. Sizin de üstünüze düşen malı sorunsuz teslim etmek, evraklara sahip çıkmak. Şu olaya kapılmayın arkadaşlar. Türkiye'den geldim. Yıllarca şoförlük yapıyorum. 20 yıllık tır şoförüyüm ya da 10 yıllık tır şoförüyüm. Ben Türkiye'de yıllarca sürdüm. Burada hemen sisteme alışırım. Zor. Ben size söyleyeyim. Öyle bir dünya yok. Yeni bir ülkeye geliyorsan hayata yeniden başlıyorsun. Bunu unutmayın. Çünkü burada uymanız gereken kurallar var. Örneğin bakın sollama yasağı var. 6 ile 21 arası 7,5 ton. Çıkamazsınız. Ha, çıkarsın sorun yok. Ama
herhangi bir polis görürse ceza yersin yani. Hadi bir keresinden bir şey olmaz. İkinci aynı hatadan yersen bu sefer daha fazla. Üçüncüsünde kardeş sen bir gel bakayım, akli dengen yerinde mi? Ne yapıyorsun sen? Sürekli aynı hatayı yapıyorum gibi şeyler başınıza gelebilir. Trafik kuralları disiplinli. Yükleme boşaltma disiplinli. Bazı fabrikalar uzun sürüyor ama yine de var yani. Rampa neyin nereye gireceğiniz, kayıt ofisi size bildiriyorlar yani. O yüzden ilk bir hafta geldiğinizde bir kişinin yanında eğitim görürken, anlatırken size bir haftayı gözlemlemeyle geçirin arkadaşlar. Hemen her şeye atlamayın. Bir bakın, dinleyin, görün, uygulayın. Sonra zaten size zamanı gelince fırsat gelecek. Yapacaksınız yani bu işi. Acele etmeyin. Sonra zaten zamanla bu sistemin içine entegre olursun. Hiçbir sıkıntı çekmeden işini gücünü yaparsın. Evrak düzeni ve şirket prosedürleri. Almanya'da evrak konusu çok önemli arkadaşlar. Zaten buraya geldiğinizde devletle de bol bol mektuplaşıyorsunuz. Oradan anlayacaksınız. Teslimatlarla da bu çok önemli. Burada dikkat etmeniz gereken evraktaki adresler doğru mu? Palet sayıları. Siz yüklemenizde bile bir kere göz geçirin. Sizdeki gelen SMS'de uyuyor mu işte şirketin verdiği talimatla. Yanlış dorse alıp yanlış dorseyle gitmeyin teslimata. Sonra bazı şirketler ekstra belge veriyor, varış saatini falan yazmanızı istiyor. Bu evrakları her zaman eksiksiz doldurun. Sonraya bırakmayın, unutursunuz. Şirketin vermiş olduğu bazı şirketler uygulamaya veriyor işte. Onları düzgün kullanın. Teslim formlarını falan düzgün gönderin. En önemlisi de arkadaşlar Disponet'le iletişimini koparma. Yani bu saydıkların birçok şoför yeni gelenler uğraşmak istemiyor. Bu bizim işimiz değil falan gibisinden böyle bir çatışma içerisine giriyor. Mal yerlerinde kavga, dövüş falan. Yaparsanız işinizden olursunuz arkadaşlar. Burada sistem öyle yani. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin sorumluluğunuzda. Disponetlerle iletişim halinde olun. Hani bu yanlış anlaşılmasın, hesap vermek gibi değil. Yani mesela şta oldu, 20 dakika gecikeceksin, bildir 1 saat. Ya da tır bozuldu, Disponet'e de bildir tırın arızalandığını, sonra ilgili departmana da bildir yani. Hani ben orayı bildirdim, o da ona bildirsin diye şey yapma. Adam bilsin yani. Reaksiyon alsın, şirkete mail atsın. Sıkıntı çıkmasın sonra. Mesela adreste hata olur, naviyle uymaz, bulamazsınız. Sorun. Koordinat isteyin. Ona göre ilerleyin yani. Yanlış gitmektense ilk başta önleminizi alın, doğru gidin. Ya bunları yapmak sizi rezil etmez arkadaşlar. Aksine daha ciddiye alınırsınız yani. Çünkü ben öyle çalışıyorum. Herhangi bir en ufak bir şey olursa hemen Disponet'ine bildiriyorum. O da tamam diyor, ona göre önlem alıyor. Şirket biliyor, sorun olmuyor yani. Karşı tarafa da bildiriyor. Yani evrakta da hata olsa, onda da hata olsa, evrakta hata olursa, bir şey olursa, kafanıza takılan bir şey olursa mutlaka Disponet'e sorun. Çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü burada yenisiniz, bu işi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani basit hatalar yapmayın. Hata illa olacaktır. Buna zaten kimse bir şey demez ama bile bile de lades demeyin yani. Mola ve çalışma saatleri. Almanya'da mola saatleri inanılmaz katı arkadaşlar. Takoya uyun. 4 saat sürün, 45 verin. Son dakikaya bırakmayın. Hani adresi ucu ucuna geçiyorsanız bile zorlamayın, 45 verin, öyle gidin. Çünkü adresin içinde manevra yapmanız gerekiyor, tırı rampaya girmeniz gerekiyor. Yine beklemek zorunda kalacaksınız. Hani Türkiye'deki gibi düşünmeyin, burada tako falan uymuyor, polis bakmıyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Takoya dikkat edin. Zaten takoya göre iş planı atılır size. Siz de ona göre uyun. Terminli randevulara 30 dakika erken çıkın. Opsiyon koyun. Ne olur ne olmaz. Son dakikaya ucu ucuna bırakmayın her zaman. Zaten onlar size 30 dakika koyuyor. Bir 30 da siz koyduğunuz zaman 1 saat opsiyon olmuş oluyor.
daha rahat bir şekilde gidiyorsunuz yani. Daha rahat oluyor kafanız. İlk terminler çünkü çok önemli. Yani zaten ilk işler genelde terminli oluyor. Yani terminli işler genel olarak önemli arkadaşlar. Dispone size zaten yarım saat öncesini verir. Siz de yarım saat koyarsanız 1 saat önceden orada olursunuz ve zamanında girersiniz. Sorun olmaz yani. Günlük maksimum 9 saat sürüşünüz var. Ona uyun. Yani 9 saatin son dakikasına bırakmayın. 8.30'da falan kesin. 8.45'te olabilir. Duruma göre 10 saate uzatma hakkınız da var. Ama onu uzatırken kullanmış olduğunuz çekiçlere dikkat edin. Onlar da çalışma saati sayılı çünkü. Trafikte bekliyorsun, bilmem ne yapıyorsun, öyle böyle cart curt. Almanya'da senin yapabileceğin günlük maksimum kilometre arkadaşlar 9 saatlik sürüşte 600, maksimum 600-620, trafik falan varsa 510 ile 500 arasında gider bu iş yani. Haftalık toplam 56 saat sürüşüm var. 2 haftanın toplamı 90 saat arkadaşlar. Ona dikkat edin. Skyline'larda Allah'tan var yani, her şeyi gösteriyor ön panelde. Diğer takolarda gösteriyor zaten. Takolar çoğu akıllı. Zaten onlar size sürüş vermiyor. Mesleğe yeni başlamışsınızdır, gençsinizdir. İşte ben de genç sayılırım. Yaş 34 ama ne kadar genç olursak olalım. Hani gençliğin verdiği ateşle malı yetiştirmek için hızlı, acele, rampa aşağıları uçmayın. Gerek yok. Opsiyonlu çıkın, rahat gidin. Kurallara uyarak gidin. Çünkü burada sizden kimse acele beklemez. Zaten ona göre rota planı veriliyor. En önemli kurala uyup malı teslim etmek. Ceza yememek yani. Ceza yersen zaten sen ödersin. Kendi cebinden gider. Şirket karşılamaz yani. Buna unutma. Gecikeceğin zaman zamanında bildirirsen herhangi bir de sorun yaşamazsın. Başta söylemiştim zaten. Dijital takografı kısacası doğru kullan. Kurallara göre sür. Takograf zaten senin mola yapacağın zaman uyarıyor. Ona gireceğin zaman uyarıyor. Sürüşünde olduğu zaman uyarıyor. Pauzeni sayıyor. Her şeyi yapıyor yani. Önemli olan cihazı düzgün kullan ve iyi bil. Navigasyon ve yol okuma. En kritik konulardan birisi navigasyon. En kritik konulardan birisi navigasyon arkadaşlar. Burada Google Maps'i unutun. Google Maps'le tır kullanmayın. Kamyon kullanmayın. Çünkü bunlar binek otomobillere göre. Bazı şirketler navi verebilir. Bazıları vermeyebilir. Tırda entegre olmuş derler. Bunda var mesela Skyline'da. Ben kullanmıyorum. Eski, ben kendim o yüzden TomTom aldım. Çünkü bu trafiği de gösteriyor. İnternete bağlıyorum. Anlık her şeyi gösteriyor. Mola yerlerini gösteriyor. Yol çalışmalarını gösteriyor. Benimki radarları bile gösteriyor. Bununla ilgili zaten bir video yapacağım kullandığım cihazlarla alakalı arkadaşlar yakın zamanda. Kendinize özel olarak da isterseniz navi alabilirsiniz yani. Ama körü körüne de navigasyona inanmayın arkadaşlar. Çünkü o size bir yardımcı. Ben TomTom kullanıyorum. Ya da fark etmiyor, herhangi bir navi kullanıyorsun. Otobanlarda zaten pek fazla sorun yaşamazsın. Ama yine de tabelaları oku. Özellikle kasaba arası, köy veya şehir içi teslimat olur. Tabelaları iyi takip et sağ tarafta. Bazen navi atlayabilir, sokabilir seni alçak köprüye. Güncelleme gelmemiştir. Kalırsın. Ya da yasak vardır. Ya da belli saatlerdedir yasak. Ya da girmek serbesttir. Oraya teslimatınız varsa onda sorun yok. Yani tabelaları da okuyun. Körü körüne hepten inanmayın cihaza. Çünkü benim başıma geldi geçenlerde biliyorsunuz. Ama orada yol çalışması vardı. Ben inandım gittim. Sonra yol çalışması alternatif ve kamyon yasağı var. Ben oradan bunu da döndüremezdim. İşte kamyon tır yasağı. Ben de bunu buradan döndüremezdim. Kocaman tır. Mecbur girdim, sonra tarlada pusu yatmış. Biliyorlar zaten adamlar. Onun için oradalar. Öyle bir sorun yaşadım. Yapacak bir şey yok. Bu arada olacak. Çünkü bilmediğimiz birçok yere gidiyoruz, köy kasaba.
Nereden bileyim ben orada o yol çalışmasını. Hadi yol çalışmasını gösteriyor. Alternatifin nereden bileyim ben kamyon yasağı koyacaklarını. Böyle şeyler de başınıza gelebilir. Son olarak navigasyon yardımcı arkadaşlar. Karar verici sensin yani. Ona göre dikkat etmen gerekiyor. Polis de seni tanır. Navi'yi tanımaz. Bende olduğu gibi. Tır park alanları. Arkadaşlar Almanya'da saat 16.00 17.00 arasında ücretsiz yerlerde park buldun. Bulamadın, kuytu, köşe, cep arkası, otoban çıkışı, park girişi, benzincinin girişi yerlere mecbur kalırsın. En kötü 18.00'a kadar. 18.00'dan kesinlikle arkadaşlar çok nadir bulursunuz. Ücretsiz parklarda yer. Mecbur out of'a girmek zorunda kalırsınız. Bunun bilgisini vereyim. Yani ben saat akşam 20.00'da bulurum diye planlıyorsanız işiniz zor arkadaşlar. Out of'larda bile bulamazsınız. Çok zor. Ben başıma geldi. Zor buldum yani. Çok uğraşırsınız. Son dakikaya takonuzu bırakmayın. Sürüşünüz varsa bile, mesela örnek veriyorum, saat 4 ile 5 arasında, 4 ile 6 arasında en ideali duracaksınız. Hani bir saat daha var 7'ye kadar süreyim gibi planlar yapmayın. O saatler aralığında durun. Güvenli bir şekilde parkınıza yerleşin. Yoksa sürmek zorunda kalırsın. Hadi 1 oldu, 2 oldu, devamlı olursa ceza yersin yani. Park alanlarında da arkadaşlar, yani genel olarak Almanya'da sorun yok. Kapılarınızı kilitlemeniz yeterli yani. Sabah da kalktığınızda sürüş kontrolü yaparken, sağ sol yaparken bir kere de mühür yoksa, plomba ya da seal yoksa dorsenin kapaklarını açın, malınıza bir bakın göz ucuyla en azından. Ne olur ne olmaz. Yani spanzet çekmeye falan uğraşmayın. Ben 1 yıldır artık, yani 1 yılı tamamladım, 1 yıldır buradayım. Devamlı kapıları kilitli bir şekilde yatıyorum yani sadece. Ve genelde de benzinli parkları tercih ediyorum arkadaşlar. Tuvaletli olan parklar var. Sadece tuvalet var. Oralara pek girmiyorum. Bilginiz olsun. Ha, başıma bir şey gelmedi ama ben tercih etmiyorum. Genelde benzinli parkları. Zaten her videonun açıklamasında parklarla alakalı hazırladığım bir liste var. Bayağı bir park var yani Almanya'da. Şu an 55-60 tane işaretledim. Her noktada neredeyse. Devamlı onları kullanıyorum yani yakın oldukça. Ben onlar güzergahım üzerindeyse onları tercih ediyorum yani. Hani 5 kilometre daha gideyim ama zamanım var oradaki parka gideyim. Düşüncem yok benim. Sevdiğim yerlerde duruyorum. Yükleme, boşaltma ve fabrika kuralları. Her fabrikanın kendine göre bir kuralları vardır arkadaşlar. Örneğin kağıt fabrikasına giderseniz kesinlikle o alanlarda sigara içmek yasaktır mesela. İçemezsiniz yani tırın içinde, dışında vesaire. Bazılarında kendiniz yükleme yaparsınız, bazılarında onlar yükleme yapar. Bazılarında kayda gidersiniz, bir cihaz verirler, pager oluyor adı. O işte şey olur. Bazılarında telefon numarası alırlar, ararlar sizi. İşte o yüzden dil bilmeniz burada çok önemli. Almanca bilmeden bu işi yapamazsınız. Öyle bir iddialar var ama internet ortamında. En kötü A2 Almanca öğrenin yani. Değişir yani, bilginiz olsun. Fabrikada çalışanlar zaten genelde Almanlar var. Ama genelde ağırlıklı yabancılar işte. Ukrayna, Polonya, Türkler, Arnavutlar, Sırplar vesaire. Bunlar bazı güler yüzlü, bazıları robot gibi. Tuhaf insanlar var. Adam bıkmış artık herhalde. Ama siz güler yüzlülüğünüzü kaybetmeyin. Çünkü bir nebze olsa işiniz iyi çözülür yani. Sert olmak, böyle surat asmak size bir şey kazandırmaz. Daha çok yüklenmesini geciktirebilir hatta. Bilginiz olsun. Fabrika alanlarında işte hep işaretler var. İş ayakkabısını giyin arkadaşlar mutlaka. Yelek giyin. Bunlar zaten mecburu. Bazıları kask istiyor, gözlük istiyor. Bu ekipmanlar zaten tırınızda mevcut olması gerekiyor. Şirket sağlaması gerekiyor. Yoksa bile şirketten isteyin. Rampaya girirken yavaş girin, acele etmeyin. Rampayı yıkmayın müşterinin.
Rampa yanaştıktan sonra takoz koymayı unutmayın altına. Çünkü bazıları direkt stoplayla gidiyor, kayıyor o zaman. Zaten onlar uyarıyor. Var takozlar fabrikanın kenarında. Mutlaka koyun. Belgeleri eksiksiz teslim edin. Eksiksiz teslim alın. Referans numaralarını kontrol edin. Palet değişimlerini kontrol edin. Burada Euro palet değiştirmek çoğu işte var zaten arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunların mavi, kahverengi boyanmışları var. Onlar değişmiyor. Bunları zaten işin içine girdikçe anlayacaksınız. Ama ben size buradan uyarıyorum. Palet değişimine hazır olun. Kötü palet almayın. Söyleyin bunu almak istemiyorum kötü diye. Yoksa kaput yazıyorlar. Maaş, mesai, ek gelirler. Maaş konusu arkadaşlar herkesin en merak ettiği konu. Ve ben her zaman da söylüyorum. Net 2500 ile 3500 euro arasında. Bu mesailer, primlerle falan dahil diyorum arkadaşlar. Hariç demiyorum her videomdan. Linçler geliyor. Yok böyle 1500 alıyoruz biz 2000 alıyoruz. Güzel kardeşim ben bütün her şeyle dahil diyorum bak. Bütün her şeyle dahil. Kimse kimseyi de bu mesleği zorla yaptırmıyor. Maaş konusundan böyle vurup da bu mesleği kötülenlere ayarım kaçıyor. Sert yorumlar yapacağım artık yani ben de. Seni zorla mı yaptılar tırcı güzel kardeşim? Hayır. Ben zorla mı oldum? Hayır. O zaman maaş konusunda şunu anlayamıyorum. Bu paraları diyorum yine tatmin olmuyorsunuz. Bu para çok fazla diyorsunuz. Alçak diyorsunuz. Yani 5000 euro maaş veriyorlar da ben mi kabul etmiyorum? Bu konuya diyeceğim bu kadar. İşte maaşta ne olur? Gece sürüşü, ADR primi, Noel bonusu, tatil ücreti bonusu, işte düzgün teslime prim bonusu olabilir. Böyle var işte. Bunlar hepsi birleşince güzel bir kazanç oluşuyor. İyi veya kötü. Parayı harcamak sana kalmış artık bu saatten sonra. Orası beni ilgilendirmez. İster bir günde maaşını bitirirsin, istersen bir ay maaşın yeter yani. Tercih meselesi. Ama şirkette de sırf maaşa bakmayın arkadaşlar. Almanya'da şirketin filosuna bakın, dorse durumuna bakın. Yani yeni filo mu, eski filo mu? Bunlar çok önemli konular çünkü. Zihinsel hazırlık ve doğru beklenti. Bu işi seven kazanır arkadaşlar. Almanya'da tırcılık sadece direksiyon çevirmek değil. Bunu zaten diğer videolarımda da söyledim. Bir kariyer basamağı, kariyere de dönüştürebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış tamamen artık. Tırcı olduğunuz zaman sadece direksiyona oturup tırı sürmek değil arkadaşlar. Zamanla burada sorun çözmeyi, zaman yönetmeyi, evrak takibini, kendini kontrol etmeyi, kurallara uymayı öğreniyorsun yani. Sisteme entegre oluyorsun. Kendinize şunu sorun arkadaşlar. Ben bunu meslek olarak mı yapacağım? Yoksa geçici olarak mı yapacağım? Para kazanmak için, parası iyi olduğu için bir tık şeyde olduğundan dolayı işte etrafta diğer firmaların işte çalıştığı lagerlerde falan böyle Amazon işi işte onlar çünkü 2000, 2200, 2500 arasında bir şeyler dönüyorlar. İşte burası çok karışık bir konu işte. Hani bu detaylar işte uzar gider yani. Meslek olarak yaparsan zamanla iyi bir profesyonel olursun. İyi bir kariyer yapabilirsin yani. İşte kendi tırını alırsın, sürücü kursu açarsın ya da eğitmen olursun, filo sorumlusu olursun, şirkette eğitmen olursun vesaire diye gider yani bu iş. Para için bu işi seçersen arkadaşlar hemen yorulursun ve bu iş sana ızdırap gelir kesinlikle. Söyleyeyim yani. İsyan edersin her gün. Hani Türkiye'den özellikle hani başka mesleği yapıp tırcı olup da gelmeyi düşünenler var direkt. Tecrübesiz bir şekilde. İlk önce bu mesleği bir Türkiye'de yap. Ondan sonra buraya gelmeye karar ver. Benim tavsiyem. Burada bu konuya girmişten 81A vizesiyle, ulusal vizeyle alakalı da 2026 yılı içerisinde videolarımda olacak. Hazırlıyorum onun altyapısını. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Yeni başlayanlara,
Türkiye'den gelenlere, burada bu mesleği yapmayı düşünenlere, meslek değiştirmek isteyenlere, ben gibi. Ben bir yıl önce değiştirdim ve bir yıldır da aktif olarak tırcıyım. Ve muhtemelen emekli olana kadar da yoluma devam edeceğim yani. Unuttuğum, atladığım noktalar varsa benden daha tecrübeli abilerim yorum olarak yazabilirler. Mehmet bu da önemli, şu da önemli. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor diyebilirler yani. Her yorumu okuyorum arkadaşlar. Her yoruma da cevap veriyorum. Her yoruma da kalp bırakıyorum. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben haftayı kapatmaya gideyim. Cuma bugün. Evime erken gideyim. Öğlen varayım. Alışverişimi falan yapayım. Cuma'dan bütün işlerimi çözeyim istiyorum bu hafta. Uzun zamandır çünkü çözmüyorum Cuma'dan. Hep cumartesine bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Görüşürüz.